Ders 1. Süpermarket kapanışı. Anna, duydun mu? Süpermarket bugün kapalı. John, bu rahatsız edici. Yiyecekleri nasıl alacağız? Emin değilim. Belki farklı bir mağaza deneyebilir veya çevrimiçi sipariş verebiliriz. Evet, bu bir seçenek olabilir. Yakındaki dükkanların açık olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İyi fikir. Bölgede çiftçi pazarı olup olmadığını da görebiliriz. Bu harika bir öneri. Genellikle taze ürünlere ve diğer temel ihtiyaçlara sahiptirler. Biraz araştırma yapalım ve bugün için en iyi alternatifi bulalım. Kabul ettim. Becerikli olmalıyız ve bir çözüm bulmalıyız. Kesinlikle. Biraz zorlu olabilir ama başaracağız. Ders 2. Formda kalmak. Anna, nasıl formda kalıyorsun? John, düzenli egzersiz yapıyorum. Sağlıklı ve enerjik kalmama yardımcı oluyor. Bu harika. Ne tür egzersizler yapıyorsunuz? Kardiyo, kuvvet antrenmanı ve yoga karışımından hoşlanıyorum. Bu ilham verici. Rutinime daha fazla fiziksel aktivite eklemeliyim. Kesinlikle. Koşu yapmak, dans etmek veya spor yapmak gibi hoşunuza giden bir şey bulun. Bir deneyeceğim. Tavsiye için teşekkürler Anna. Hoş geldin John. Vücudumuza bakmak önemlidir. Ders 3. İş fikirleri. Anna, işine olan bağlılığın ilham verici. Herhangi bir özel fikriniz var mı? John, ürün serimi genişletmeyi ve özelleştirme seçenekleri sunmayı düşünüyordum. Kulağa umut verici geliyor. Müşteriler kişiselleştirilmiş ürünleri sever. Evet, benzersiz bir dokunuş katar ve alışveriş deneyimini daha unutulmaz hale getirir. Yerel sanatçılar veya tasarımcılarla işbirliği yapmayı düşündünüz mü? Bu harika bir fikir. Yeni bakış açıları getirecek ve topluluğu destekleyecektir. Daha fazla müşteri çekeceğinden ve markanızı güçlendireceğinden eminim. Bu seçeneği daha fazla inceleyeceğim. Öneriniz için teşekkürler John. Ders 4. Maaş müzakeresi. Anna, maaşını müzakere ettiğini duydum. İyi şanslar, bunu anladın. Teşekkür ederim, John. Biraz sinir bozucu ama yeteneklerime güveniyorum. Başarılarınızı ve şirkete getirdiğiniz değeri vurgulamayı unutmayın. Kesinlikle. Müzakere sırasında güçlü bir dava sunacağımdan emin olacağım. Hak ettiğiniz şeyi istemekten korkmayın. Bunun için çok çalıştın. Teşvik ettiğin için minnettarım John. Elimden geleni yapacağım. Ders 5. İkinci el alışveriş. Anla, ikinci el dükkanlarda her zaman benzersiz ürünler bulurum. Çok eğlenceli. Katılıyorum John. İkinci el mağazalarda ve vintage dükkanlarında genellikle gizli hazineler bulunur. Hazine avına çıkmak gibi bir şey. Ne keşfedeceğini asla bilemezsin. Ve en iyi yanı, sürdürülebilir ve bütçe dostu olmasıdır. Kesinlikle. Hem çevre hem de cüzdanlarımız için bir kazan-kazan durumu. Özel bir şey bulmanın ve ona yeni bir hayat vermenin heyecanını seviyorum. Evlerimize ve gardıroplarımıza karakter katmanın harika bir yolu.
Ders 6. Kira sorgulama. Anna, harika bir daire buldum. 2 yatak odası vardır. Bu çok uygun. John, bu umut verici geliyor. Kira ne kadar? Henüz emin değilim. Daha fazla bilgi için ev sahibiyle iletişime geçmem gerekiyor. Bu iyi bir fikir. Bir karar vermeden önce tüm detayları toplamalıyız. Kesinlikle. Ulaşacağım ve kira ve ek masraflar hakkında soru soracağım. Diğer seçeneklerle karşılaştıralım ve bizim için en iyi olanı görelim. Kabul ettim. Bütçemizi ve konumumuzu da dikkate almalıyız. Ders 7. Deneyimleri paylaşmak. Anna, harika bir fikrim var. Deneyimleri daha sonra karşılaştırabiliriz. John, bu bir plan gibi geliyor. Birbirinden öğrenmek ilginç olurdu. Kesinlikle. Öğrendiklerimizi paylaşabilir ve yeni bilgiler edinebiliriz. Hayatımızın farklı yönlerinde büyümek ve gelişmek için harika bir yoldur. Konuşmamızı dört gözle bekliyorum. Tartışacak çok şeyimiz olacak. Kesinlikle. Deneyimlerimizi yakalamak ve paylaşmak için bir zaman planlayalım. Ders 8. Akıllı alışveriş. Anna, son alışveriş gezinizde harika fırsatlar aldığını fark ettim. O akıllıca. John, teşekkür ederim. Genellikle indirimlerin olduğu hafta içi günlerde gittim. O akıllıca bir strateji. En iyi fırsatları bulmak için yardıma ihtiyacınız var mı? Gayet iyi başardım ama teklifinizi takdir ediyorum. Belki bir dahaki sefere. Elbette, yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver. Akıllı alışveriş paradan tasarruf sağlar. Kesinlikle. Satış ve promosyonlara dikkat etmek büyük bir fark yaratabilir. Ders 9. Acil durum. Anna, dikkat et. Arabayı durdur. John, sorun ne? Neden durmamız gerekiyor? Dikkat et. Sokağın ortasında bir şey var. Bundan kaçınmalıyız. Oh hayır, şimdi görüyorum. Beni uyardığın için teşekkürler John. Arabayı durduracağım. İyi iş çıkardın, Anna. Güvenlik önce gelir. Alternatif bir yol bulalım. Kabul ettim. Dikkatli ve dikkatli olduğumuz sürece iyi olacağız. Ders 10. Esnek ödeme süresi. Anna, genelde öğlen çıkış yaparım ama senin için daha sonra 1 saat ayarlayabiliriz. John, bu işe yarar. Sabahları yapmam gereken bazı işlerim var. Sorun değil. Programınıza uymak için ödeme süresi konusunda esnek olabiliriz. Teşekkür ederim, John. Anlayışınız için minnettarım. Deneyiminizi olabildiğince rahat hale getirmek için buradayız. Bu harika bir müşteri hizmeti. Tam olarak ne zaman müsait olacağımı size bildireceğim. Ders 11. Üstüne serpin. Anna, yeni bir tarif buldum. Lezzetli görünüyor. Denemek için heyecanlıyım. Kulağa harika geliyor John. Özel bileşen nedir? Tarif, üstüne doğranmış badem serpmeyi önerir. Güzel bir gevreklik katıyor. Lezzeti artıracağından eminim. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Hadi birlikte yapalım.
Yemeğin tadını çıkarabilir ve düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Bu harika bir fikir. Birlikte yemek pişirmek her zaman eğlenceli ve ödüllendiricidir. Ders 12. Harika bir yolculuk yapın. Anna, seyahate çıkacağını duydum. Umarım harika zaman geçirirsin. Teşekkür ederim, John. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Hazırlıklarınızda daha fazla yardıma ihtiyacınız var mı? Sanırım her şeyi kapattım ama teklifinizi takdir ediyorum. Tamam, güvenli bir yolculuk yap ve her anın tadını çıkar. Yapacağım. Geri döndüğümde yetişeceğiz ve deneyimlerimi paylaşacağım. Ders 13. Korkunç havalandırma. Anna, odamızdaki havalandırmanın berbat olduğunu fark ettim. Evet, son zamanlarda oldukça havasız oldu. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Katılıyorum. Belki pencereleri daha sık açabilir veya bir fan kullanabiliriz. Bu hava akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını da kontrol etmeliyiz. İyi fikir. Odamızı daha konforlu hale getirmek için bir çözüm bulalım. Ders 14. Verimlilik tekniği. Anna, bugün bir üretkenlik tekniğini öğrendim. Gerçekten mi? Adı ne, John? Buna Pomodoro tekniği denir. Temel olarak, dikkat dağıtmadan 25 dakika çalışırsınız, sonra kısa bir mola verirsiniz. Kulağa ilginç geliyor. Odaklanmamıza ve zamanımızı etkili bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bunu deneyebilir ve üretkenliğimizi artırıp artırmadığını görebiliriz. Bir şans verelim ve bizim için nasıl çalıştığını görelim. Ders 15. Yerden tasarruf edin ve kırışıklıkları en azaltın. Anna, bir sonraki seyahatimiz için faydalı olabilecek bir paketleme ipucu öğrendim. Bahşiş nedir, John? Giysileri katlamak yerine, yerden tasarruf etmek ve kırışıklıkları en aza indirmek için onları yuvarlayabilirsiniz. Bu akıllıca bir fikir. Bagajımıza daha fazla eşya sığdırmamıza yardımcı olabilir. Bu etkili bir tekniktir. Bir deneyelim ve bizim için iyi çalışıp çalışmadığını görelim. Kabul ettim. Verimli paketleme, seyahat ederken büyük bir fark yaratabilir. Ders 16. Maliyet hususları. Anla, maliyeti düşündün mü? Herhangi bir ek ücret olmayacak, değil mi? John, merak etme. Bütçeyi dikkatlice inceledim ve beklenmedik bir masraf olmayacak. Bu güven verici. Finansal planımıza bağlı kalmak ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak önemlidir. Kesinlikle. Harcamalarımıza dikkat etmeli ve bilinçli kararlar almalıyız. Paranın karşılığını önceliklendirelim ve kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayalım. Kabul ettim. Harcamalarımızın bilincinde olarak mali durumumuzu zorlamadan hedeflerimize ulaşabiliriz. Ders 17. Kıyafetleri geliştirme. Anla, kişiliğime uyan ve kıyafetlerimi geliştiren bir şey istiyorum. John, ifade parçalarıyla aksesuar yapmayı veya farklı renk kombinasyonları denemeyi düşündün mü? Bu iyi bir öneri. Tarzımın kim olduğumu yansıtmasını ve kalıcı bir izlenim bırakmasını istiyorum. Aksesuarlar ve renklerle deney yapmak, kıyafetlerinize ekstra benzersizlik katabilir. Olasılıkları düşünmek heyecan verici. Farklı seçenekleri keşfedeceğim ve benim için en iyi olanı göreceğim.
Unutmayın, güven anahtardır. Kendinizi rahat hissettiren ve bireyselliğinizi sergileyen şeyleri giyin. Ders 18. Yavaş yavaş artan zaman. Ders Anla, daha 18. kısa Yavaş seanslar ve yavaş yavaş artan yavaş zaman. zaman artıyor. Tamam, bir şans vereyim. Herhangi bir ipucu var mı? John, yönetilebilir bir süreyle başla ve yavaş yavaş her gün birkaç dakika daha ekle. Kulağa uygulanabilir geliyor. Kendimi ezmeden tutarlı bir rutin oluşturmak istiyorum. Küçük adımlar atmak ve kendinize karşı sabırlı olmak anahtardır. Yol boyunca ilerlemeyi kutlayın. Ulaşılabilir hedefler belirleyeceğim ve ilerlememi takip edeceğim. Süreç boyunca olumlu bir zihniyet sürdürmek önemlidir. Kesinlikle. Unutmayın, bu mükemmellikle ilgili değil, sürekli gelişim ve kişisel gelişim ile ilgilidir. Ders 19. Banyoyu kontrol etmek. Anla, sen tuvalete bakarken mutfağı ben hallederim. Tamam mı? Kulağa hoş geliyor. Banyonun durumunu değerlendirirken ve dikkat edilmesi gereken her şeyi not ederken titiz olacağım. Görevleri böldüğünüz için teşekkürler. Daha verimlidir ve temiz ve düzenli bir ev korumamıza yardımcı olur. Harika bir ekip oluşturuyoruz. Sorumlulukları bölerek ev işlerini daha etkili bir şekilde halledebiliriz. Misafirlerimiz için hem mutfağın hem de banyonun en iyi durumda olmasını sağlayalım. Ayrıntılara dikkat etmek anahtardır. Kesinlikle. Temiz ve bakımlı bir ev herkes için davetkar bir ortam yaratır. Ders 20. Gelecek hafta daha fazla tartışma. Anla, harika. Bunu inceleyeceğim ve önümüzdeki hafta daha fazla tartışacağız. Bu bir plan gibi geliyor. Gerekli bilgileri toplamak için zaman ayırın, konuyu daha sonra daha ayrıntılı olarak keşfedebiliriz. Kesinlikle. İyi bilgilendirilmiş tartışmalar yapmak ve bilinçli kararlar vermek önemlidir. Gelecek haftaki konuşmamızı dört gözle bekliyorum. Üretken bir araştırma sürecine sahip olun. Bulgularım ve aklıma gelen sorularla hazırlıklı olduğundan emin olacağım. Tartışmamızdan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 21. Bu harika. Anla, bu harika. Uzun zamandır mı oynuyorsun? John, evet, birkaç yıldır piyano çalıyorum. Bu benim tutkum. Bu etkileyici. Müzik çok güzel bir sanat biçimidir. Bağlılığınıza hayranım. Teşekkür ederim, John. Bana neşe getiriyor ve kendimi ifade etmem için yardımcı oluyor. Herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Ne yazık ki, herhangi bir enstrüman çalmıyorum ama müzik dinlemeyi takdir ediyorum ve zevk alıyorum. Bu gayet iyi. Müzik birçok yönden takdir edilebilir. Evrensel bir dildir. Ders 22. Aileyi ziyaret etmek. Anla, evet, kız kardeşimi ziyarete gidiyorum. Peki ya sen? John, bu hafta sonu ailemi ziyaret etmeyi planlıyorum. Onları son görmeyeli epey oldu. Aile zamanı değerlidir. Eminim seni orada görmekten çok sevineceklerdir. Onlarla kaliteli zaman geçirmeyi ve en son haberleri takip etmeyi dört gözle bekliyorum. Sevdiklerimize öncelik vermek ve onlarla kalıcı anılar yaratmak önemlidir. Kesinlikle. Aile bağları paha biçilmezdir ve birlikte bu anlar gerçekten özeldir.
Ders 23, akıllı karar verme. Anla, karar verdiğim için, bu akıllıca. Hangi markaları düşünüyorsunuz? John, değerlerime uygun ve kaliteli ürünler sunan farklı markaları araştırıyorum. Bilinçli seçimler yapmak ve ilkelerimizi paylaşan markaları desteklemek çok önemlidir. Katılıyorum. Sürdürülebilirliğe, etik uygulamalara ve yeniliğe öncelik veren markalar arıyorum. Bu övgüye değer. Bilinçli bir şekilde seçim yaparak daha iyi bir geleceğe katkıda bulunabiliriz. Kesinlikle. Bu, tüketici seçimlerimizle olumlu bir etki yaratmakla ilgilidir. Ders 24. Gevşemek için zaman ayırmak. Anla, en az 1 saat ayırın. Bu gevşemek için iyi bir yol. Önerdiğin bir şey var mı? John, doğada yürüyüş yapmak, kitap okumak veya farkındalık uygulamak rahatlamanın harika yolları olabilir. Bunlar harika fikirlere benziyor. Zihnimi yeniden doldurmama ve temizlememe yardımcı olacak aktiviteler bulmak istiyorum. Size neşe ve huzur getiren hobilere veya aktivitelere katılmak inanılmaz derecede gençleştirici olabilir. Öz bakıma öncelik verdiğimden ve gevşemeye zaman ayırdığımdan emin olacağım. Genel refah için önemlidir. Kesinlikle. Kendinize bakmak, hayatın her alanında en iyi benliğiniz olarak görünmenizi sağlar. Ders 25. Bugün harika kıyafetler. Anna, siyah gömlekle iyi gidiyorlar. Mükemmel. Bugün ikimiz de harika kıyafetler bulduk. Hadi, John, evet, nereye gidersek gidelim şık bir giriş yapalım. Güven anahtardır. kesinlikle. Giydiğimiz şeyde iyi hissettiğimizde, genel tavrımızı olumlu yönde etkiler. İyi giyinmek sadece başkalarının bizi nasıl algıladığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kendi özgüvenimizi de artırır. Kıyafetlerimizi sallayalım ve bir açıklama yapalım. Bu da bir kendini ifade etme biçimi olabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Eşsiz tarzlarımızı kucaklayalım ve günün tadını yetenekle çıkaralım. Ders 26. Profesyonel ve cilalı kıyafetler. Anna, profesyonel ve şık bir kıyafet seçtim. İyi bir izlenim bırakmak önemlidir. John, kesinlikle. Profesyonel giyinmek saygı gösterir ve başkalarının bizi nasıl algıladığını olumlu yönde etkileyebilir. Yetkinlik ve profesyonellik taşıdığına inanıyorum. Çeşitli durumlar için gereklidir. Bu duruma uygun şekilde giyinmek bize güven verebilir ve hazır hissetmemize yardımcı olabilir. Evet, iyi bir araya getirilmiş bir kıyafet, genel tavrımızda önemli bir fark yaratabilir. Kendimizi mümkün olan en iyi şekilde sunduğumuzdan ve kalıcı bir izlenim bıraktığımızdan emin olalım. Ders 27. Çok yönlü ve kolay stil edilen bob saç kesimi. Anna, bob saç kesimi oldukça popüler. Çok yönlüdürler ve şekillendirmeleri kolaydır. John, haklısın. Boblar bir dizi stil seçeneği sunar ve farklı yüz şekillerine uyabilir. Dalgalı ve hatta ek doku ile giyilebileceklerini fark ettim. Etkileyici. Kesinlikle. Boblar az bakım gerektiren ancak şıktır. Bu da onları birçokları için popüler bir seçim haline getirir. Çok yönlülük ve zahmetsiz şekillendirme sağlayan bir saç kesimi yapmak harika. Bob trendini benimseyelim ve farklı görünümlerle denemeler yaparak eğlenelim.
Ders 28. Azalan sağlıkla ilgili endişeler. Anla, seni rahatsız eden nedir? Sağlıkları azalıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. John, endişelerini anlıyorum. Sevdiklerinizin sağlık sorunları ile karşı karşıya olduğuna tanık olmak üzücü. Onları desteklemek istiyorum, ancak en iyi hareket tarzından emin değilim. Bu zor bir durum. Duygusal destek sunmak ve onları tıbbi yardım almaya teşvik etmek önemlidir. Evet, onlar için orada olmak ve sağlık sisteminde gezinmelerine yardımcı olmak bir fark yaratabilir. Konfor sağlamak ve gerekli kaynakları bulmalarına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ders 29. Kişisel gelişim için riskleri kucaklamak. Anla, haklısın. Risk almaktan korkmamalıyım. Risk almak kişisel ve profesyonel gelişime yol açabilir. John, kesinlikle. Konfor alanlarımızdan çıkmak yeni fırsatlara kapılar açabilir. Güvenli oynamanın potansiyelimizi sınırlayabileceğini fark ettim. Zorlukları kucaklamak önemlidir. Hesaplanmış riskler almak değerli deneyimlere yol açabilir ve gerçek yeteneklerimizi keşfetmemize yardımcı olabilir. Cesur olalım, korkularımızla yüzleşelim ve bilinmeyeni kucaklayalım. Büyüme genellikle konfor alanlarımızın ötesindedir. Katılıyorum. Birbirimizi risk almaya ve tutkularımızı cesaretle sürdürmeye teşvik edelim. Ders 30. Yerel kültüre daldırma ve güvenlik endişeleri. Anla, yerlilerle bağlantı kurun ve kendinizi kültüre bırakın. Zenginleştirici bir deneyim. John, kültüre dalmanın değerini anlıyorum ama güvenlik konusunda biraz endişeliyim. Yeni yerleri keşfederken güvenliğe öncelik vermek çok önemlidir. Araştırma yapabilir ve uyanık olabiliriz. Evet, varış yeri hakkında bilgi toplamak ve yerel yönergeleri takip etmek riskleri azaltabilir. Keşif ve refahımızı sağlamak arasında bir denge kuralım. Güvenlik bir öncelik olmalıdır. Kesinlikle. Dikkatli ve farkında olarak, güvende kalırken anlamlı deneyimler yaşayabiliriz. Ders 31. Potluk planlaması. Anla, şimdiye kadar yaklaşık 10 arkadaş ve aile üyesi onayladı. John, bu harika. Daha kolay hale getirmek için menüyü planlamalı ve yemekleri devretmeliyiz. Kabul ettim. Çeşitliliği sağlamak için mezelerin, ana yemeklerin ve tatlıların bir listesini oluşturalım. Menüye karar verirken herhangi bir diyet kısıtlamasını ve tercihlerini de dikkate alabiliriz. Evet, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Etkinliği herkes için daha keyifli hale getirecek. Misafirlerin getirmek istedikleri belirli yemekler için kaydolabilecekleri paylaşılan bir belge oluşturalım. Bu harika bir fikir. Yinelenen yemeklerden kaçınmamıza ve çok yönlü bir yemek sağlamamıza yardımcı olacaktır. Ders 32. Deniz ürünleri restoranı deneyimi. Anna, sen de. Liman kenarındaki küçük bir deniz ürünleri restoranına gittik. John, kulağa hoş geliyor. Deneyim nasıldı? Yeni yerler denemekten zevk alıyorum. Ambiyans büyüleyiciydi ve personel özenliydi. Genel zevke katkıda bulundu. Bunu duymak harika. Peki ya yemek? İncelemeler kadar iyi miydi? Kesinlikle. Deniz ürünleri tazeydi ve lezzetler olağanüstüydü.
Beklentilerimizi aştı. Denediğimize sevindim. Yeni restoranları keşfetmek her zaman keyifli bir maceradır. Ders 33, Meksika'yı keşfetmek. Anna, hiç Meksika'yı ziyaret etmeyi düşündün mü? John, aslında son zamanlarda bunu düşünüyordum. Meksika hakkında bu kadar özel olan nedir? Anna, Meksika, kültür, tarih ve doğal güzelliğin zengin bir karışımını sunar. John, kulağa büyüleyici geliyor. Özellikle tarihi yerleri keşfetmekle ilgileniyorum. Başka önemli cazibe merkezleri var mı? Anna, kesinlikle. Başkent Mexico City, Metropolitan Katedrali gibi çok sayıda ikonik simge yapıya sahiptir. John, lezzetli Meksika mutfağını duydum. Otantik tacos ve guacamole denemeyi çok isterim. Herhangi bir öneri var mı? Anna, kesinlikle Meksika'da sokak yemeklerini denemelisin. Tacos al pastor ve churros popüler seçeneklerdir. Ders 34. Uygun fiyatlı kışlık palto seçenekleri. Anna kabul etti. Bir kışlık palto için bankayı kırmak istemiyoruz ama yine de kaliteye ihtiyacımız var. John, haklısın. Satın alınabilirlik ve dayanıklılık arasında bir denge bulmak çok önemlidir. En iyi fırsatları elde etmek için saygın mağazalarda indirim veya satış aramayı düşünmeliyiz. Ek olarak, farklı markaları araştırmak ve müşteri yorumlarını okumak bilinçli bir karar vermemize yardımcı olabilir. Sıcaklıktan ve stilden ödün vermeden ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ceket bulmaya odaklanalım. Kesinlikle. Biraz dikkatli araştırmalarla, bütçemiz dahilinde harika bir kışlık ceket bulacağız. Ders 35, Organizasyon ipuçlarını uygulama. Anna, bunu kesinlikle uygulamalıyım. Önereceğiniz başka organizasyon ipuçları var mı? John, bir yapılacaklar listesi oluşturmak ve görevlere öncelik vermek, düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olabilir. Bu iyi bir fikir. Daha büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir olanlara bölmek de yardımcı olabilir. Ek olarak, çalışma alanınızı düzenli olarak düzenlemek üretkenliği artırabilir ve dikkat dağıtıcı şeyleri azaltabilir. Bu ipuçlarını hemen uygulamaya başlayacağım. Organize olma ve daha verimli olma zamanı. Duymak harika. Küçük değişiklikler düzenli kalmada ve stresi azaltmada büyük bir fark yaratabilir. Ders 36, Koli teslim süresi. Anna, onu bulmak ve otelime teslim etmek saatler aldı. Beklemek için uzun bir zaman. John, bu sinir bozucu olabilir. İşlem sırasında nerede olduğu hakkında herhangi bir güncelleme aldınız mı? Ne yazık ki, hayır. İzleme bilgileri çok ayrıntılı değildi, bu yüzden karanlıkta kaldım. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Umarım teslimat hizmeti gelecekte iletişimini geliştirir. Kabul ettim. Net ve zamanında güncellemeler bekleme sürecini daha yönetilebilir hale getirecektir. Ders 37, başlarken. Anna, anladım. Şimdi başlayalım. Zaten yeterince zaman harcadık. John, tamamen katılıyorum. Erteleme hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmaz. Önceliklendirmemiz ve ilerleme kaydetmek için harekete geçmeliyiz. İşleri halletmenin zamanı geldi. Kesinlikle. Elimizdeki görevleri ele alalım ve arzu ettiğimiz sonuçlara yaklaşalım.
Ders 38, Gecelik teslim. Anla, sadece bir gece önce bir form doldurup paketini bırakman gerekiyor. John, kulağa hoş geliyor. Paket göndermek için sorunsuz bir seçeneğe sahip olmak harika. Evet, zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Artı, halledildiğini bilmek güven verici. Herhangi bir komplikasyon olmadan öğelerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir hizmettir. Ders 39, Domates sosu ve fesleğen. Anla, belki biraz domates sosu ve fesleğen yemeğin lezzetini arttırır. John, bu harika bir fikir. Domates sosu ve fesleğen kombinasyonu klasik bir eşleştirmedir. Yemeğe taze ve aromatik bir element katarak genel tadı yükseltir. Kesinlikle. Domateslerin canlı lezzetleri ve kokulu fesleğen birbirini mükemmel bir şekilde tamamlar. Ders 40, rahatsız etmeyin. Ders Anla, 40, odama, rahatsız evet. etmeyin. Bu doğru. Personele odanıza girmemelerini bildirir. John, kendi alanınızda mahremiyet ve kesintisiz zamana sahip olmak çok önemli. Kesinlikle. Rahatsız etmeyin, işareti kişisel alanınızın bozulmadan kalmasını sağlar. Sınırlar oluşturmanın ve kaldığınız süre boyunca huzurlu bir ortam yaratmanın basit bir yoludur. Ders 41, özlü ve canlı. Anla, kısa ve canlı sohbetler yapalım. İletişimi geliştirir. İyi fikir. Kısa cümleler konuşmaları ilgi çekici tutar. Net fikirler, karışıklığı önleyin. Kesinlikle. Kısa, canlı konuşmalar yapalım. Anlayışı geliştirir, etkili diyaloğu teşvik eder. Kesinlikle. Etkileşimli borsalar daha iyi bağlantıları teşvik eder. Kesinlikle. İletişim becerilerimizi geliştirmeye devam edelim. Ders 42, kutu numarasını unuttum. Anla, kutu numarasını unuttum. Sorun değil, nakliye şirketiyle iletişime geçin. Bunu yazmalıydım. Kutu numarasını alın, nakliye işlemini tamamlayın. Ders aldım, bir dahaki sefere daha organize ol. Kesinlikle, ayrıntılara dikkat etmek çok önemlidir. Kesinlikle. Gerekli tüm bilgilere sahip olduğumuzdan emin olalım. Ders 43, özel kırtasiye seçimi. Anla, özel kırtasiye seçmekten zevk alıyorum. Yazışmalara kişisel bir dokunuş katar. Düşünceli ve özen gösterir. Kesinlikle. Eşsiz kırtasiye seçmeye devam edelim. Mektup yazma deneyimini yükseltir. Kesinlikle. Mektuplarımızı daha akılda kalıcı hale getirelim. Katılıyorum. Özel kırtasiye seçiminde zaman ayıralım. Ders 44, sosyal medyada aşırı paylaşımdan kaçının. Anla, sosyal medyada aşırı paylaşımdan kaçınmalıyız. Gizliliğimizi ve güvenliğimizi korur. Dikkatli paylaşım, çevrimiçi güvenliği koruyun. Kesinlikle. Dikkatle paylaşmayı dengeleyin. Kesinlikle. Çevrimiçi varlığımıza dikkat edelim. Gizliliğimize ve güvenliğimize öncelik vermeliyiz.
Katılıyorum. Sosyal medya kullanımımızdan sorumlu olalım. Ders 45. Ayrıntılı boyutlandırma bilgileri. Anna web sitesinde ayrıntılı boyutlandırma bilgileri vardı. Çevrimiçi satın alımlar için uygun uyumu sağlar. Uygun olmayan ürünlerin iadesini kaydeder. Kesinlikle. Doğru satın alımlar için boyutlandırma bilgilerini kullanın. Kesinlikle. Bilinçli satın alma kararları verelim. Gereksiz güçlük ve rahatsızlıktan kaçınabiliriz. Katılıyorum. Boyutlandırma detaylarına dikkat edelim. Ders 46. Keyifli konu kıvrımları. Anla, keyifli olay örgüsü kıvrımları olan hikayeler büyüleyici. Bizi meşgul ediyorlar ve tahmin ediyorlar. Şaşırtıcı ve büyüleyici anlatılar. Kesinlikle. Bunun gibi daha fazla hikaye keşfedelim. Okuma deneyimine heyecan katar. Kesinlikle. Büyüleyici olay örgüsüne dalalım. Katılıyorum. Bizi ayakta tutan hikayeler bulalım. Ders 47. Güvenlik için tasmalı evcil hayvanlar. Anla, evcil hayvanlar her zaman tasmalı olmalı. Güvenliklerini sağlar ve kazaları önler. Sorumlu evcil hayvan sahipli. Kesinlikle. Kontrolü koruyun ve olayları önleyin. Onların refahı için gereklidir. Kesinlikle. Tasmalar onları ve diğerlerini korur. Katılıyorum. Tasmalarla güvenliklerine öncelik verelim. Ders 48. Germenin önemi. Anla, antrenmandan önce ve sonra esnebilir misin? Evet, germe yaralanmaların önlenmesi için çok önemlidir. Isınma ve soğutma egzersizleri. Kesinlikle. Kaslarımızı hazırlar ve gevşetir. Bunu duymak harika. Germeyi de dahil edeceğim. Kesinlikle. Çok yönlü bir fitness rutini için çok önemlidir. Katılıyorum. Daha iyi egzersizler için esnemeye öncelik verelim. Ders 49. Uygun maliyetli toplu taşıma. Anla, toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünüyordum. Daha uygun maliyetlidir. Yakıt ve park ücretlerinden tasarruf sağlar. Verimli ve ekonomik ulaşım. Kesinlikle. Uygun fiyat için toplu taşıma araçlarını kullanın. Pratik bir seçim. Kesinlikle. Toplu taşımacılığın finansal faydalarını göz önünde bulundurun. Katılıyorum. Kullanmanın rahatlığını keşfedelim. Ders 50. Alışveriş davetiyesi. Anla, sonra alışverişe gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Elbette, sana katılmayı çok isterim. Birlikte alışveriş yapmak daha keyifli. Kesinlikle. Eğlenceli bir alışveriş gezisi yapalım. Eşlik sahibi olmak harika. Kesinlikle. Hadi alışverişe gidelim ve iyi vakit geçirelim. Katılıyorum. Birlikte alışveriş gezimizin tadını çıkaralım. Ders 51. Depolama alanımızı düzenleyin. Anla, depolama alanımızı düzenlemeliyiz.
Kabul ettim. Hadi çözelim ve daha verimli bir sistem oluşturalım. Artık ihtiyacımız olmayan ürünleri bağışlayabilir veya satabiliriz. Kesinlikle. Size yardımcı olmak bizim için bir zevktir. Teşekkür ederim. Depolamızı daha iyi kullanalım. Ders 52. Avrupa geniş ve çeşitlidir. Avrupa zengin tarihi ile tanınır. Evet, büyüleyici. Tarihi yerler beni büyülüyor. Kaleler ve antik kalıntılar inanılmaz. Kesinlikle. Mümkün olduğunca çok keşfetmek istiyorum. Bazı tarihi simge yapıları ziyaret etmek için bir gezi planlayalım. Ders 53. Hediye çeki. Ücretsiz bir hediye çeki aldım. Bu harika. Herhangi bir şart ve koşul? Hayır, ücretsiz. Ancak, sınırlamalara tabi olabileceğini lütfen unutmayın. Anlaşıldı. İnce yazıları okuduğunuzdan emin olalım. Kesinlikle. Herhangi bir kısıtlamanın farkında olacağız. Ders 54. Bütçeme sadık kalın. Bu ay bütçeme bağlı kalmayı başardım. Bu etkileyici. Ne kadar harcadın? $50 civarında. Harcamalarımı dikkatle takip ettim. Aferin. Her zaman fazla harcıyorum. Senden öğrenmeliyim. Her şey planlama ve disiplinle ilgili. Ders 55. Müzeyi ziyaret edin. Hafta içi müzeyi ziyaret etmeli miyiz? Evet, hafta içi genellikle daha az kalabalıktır. Bu iyi bir fikir. Uzun kuyruklardan kaçınabiliriz. Kesinlikle. Daha keyifli bir deneyim yaşayacağız. Ziyaretimizi hafta içi bir gün için planlayalım. Ders 56. Çok fazla seçenek. Bu gece akşam yemeği için çok seçenek var. Bu doğru. Yeni bir restoran deneyebilir veya evde yemek pişirebiliriz. Yakınlarda birçok seçeneğimiz olması uygun. Kesinlikle. Favori mutfaklar veya yemekler var mı? Biraz Meksika yemeği yemek havasındayım. Kulağa lezzetli geliyor. Şehir merkezindeki Meksika restoranına gidelim. Harika fikir. Bizim için rezervasyon yapacağım. Ders 57. Hobilerim. Hobilerim için özel bir alan yaratmaktan heyecan duyuyorum. Bu harika. Ne tür bir alan planlıyorsunuz? Bir ev ofisi ve küçük bir atölye kurmak istiyorum. Kulağa mükemmel geliyor. İş ve projeler için özel bir alanınız olacak. Evet, düzenli ve odaklanmış kalmama yardımcı olacak. Bu hafta sonu başlayacağım. İşlevsel ve ilham verici hale getirebiliriz. Ders 58. Sabır evcil hayvanlarda anahtardır. Yeni yavru köpeğimiz oldukça enerjik. Evet, yavrular enerji dolu olabilir. Sabır anahtardır. Onu eğitmeye çalışıyorum ama bazen zor. Zaman ve tutarlılık gerektirir. Merak etme, oraya varacaksın. Güvenceye minnettarım. Onunla çalışmaya devam edeceğiz.
İyi davranışları ödüllendirmeyi ve sürece sabırlı olmayı unutmayın. Ders 59. Gitar çalmak. Anla, son zamanlarda gitar çalmaya başladım. Bu müthiş. İçine nasıl girdin? Baban çalırdı, bu yüzden bana birkaç akor öğretti. Bu başlamak için harika bir yol. Oynamaktan hoşlanıyor musun? Kesinlikle. Yaratıcı bir çıkış noktası ve rahatlamanın bir yolu. Pratik yapmaya devam edin, zamanla daha da iyi olacaksınız. Ders 60. Gözetim için özür dilerim. Anla, gözetim için özür dilerim. Ne oldu? Odamız için ekstra havlu istemeyi unuttum. Sorun değil. Odanıza fazladan havlu göndereceğim. Onunla ilgilendiğin için teşekkürler. Yardımın için minnettarım. Hoş geldin. Konaklamanızın keyfini çıkarın. Ders 61. Sürükleyici deneyim. Anla, bir kere deneme şansım oldu. Sürükleyici bir deneyimdi. Kulağa ilgi çekici geliyor. Ne diyor? Sanal gerçeklik oyunları. Grafikler ve etkileşim inanılmazdı. Heyecan verici olmalı. Bir gün denemeyi çok isterim. Kesinlikle deneyimlemeye değer. Bir VR Arcade ziyareti planlayalım. Ders 62. Fıstık bulma. Anla, dükkanda yer fıstığı nerede bulabileceğimi biliyor musun? Elbette, birinci koridordalar, portakalların yanındalar. Bilmek güzel. Oraya gidip bir çanta alacağım. Tercih ettiğiniz belirli bir marka veya türü kontrol etmeyi unutmayın. Rehberlik için teşekkürler. Şimdi onları kolayca bulacağım. Ders 63. Yeniden kullanılabilir çanta seçimi. Anla, plastik yerine yeniden kullanılabilir torbalar kullanmayı düşünmeliyiz. Bu harika bir fikir. Çevresel etkimizi azaltmanın kolay bir yoludur. Kesinlikle. Bakkal alışverişine çıktığımızda kendi çantalarımızı getirebiliriz. Uzun vadede büyük bir fark yaratabilecek küçük bir değişiklik. Bunu alışkanlık haline getirelim ve haberi arkadaşlarımıza yayalım. Ders 64. Kolaylık ve manzaralı yolculuklar. Anla, bence trene binmek daha uygun olur. Neye atıfta bulunuyorsun? Yaklaşan seyahatimiz. Bu da doğal bir yolculuk. Bu mantıklı. Trafikten kaçınabilir ve yol boyunca manzaranın tadını çıkarabiliriz. Ayrıca, rahatlamak ve hareket etmek için daha fazla alanımız olacak. Tren bileti rezervasyonu yapalım ve seyahatimizi rahat hale getirelim. Ders 65. Zarif ve rahat kıyafetler. Anla, giymek için zarif ve rahat bir şey istiyorum. Durum nedir? Gelecek hafta bir kokteyl partisine katılacağız. Diz boyu bir elbise sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Kulağa ideal geliyor. İnternette bir tane aramaya başlayacağım. Size en uygun rengi ve stili düşünün. Yapacağım. Öneriniz için teşekkürler. Ders 66. Mükemmel hava. Anla, bugün hava nasıldı? Güneş ışığı konusunda şanslı mıydın? Evet,
Hava harikaydı. Gökyüzünde bir bulut yok. Bu harika. Güzel bir gün olmalıydı. Beni kesinlikle iyi bir ruh haline soktu. Dışarıda olmaktan zevk aldım. Böyle güzel bir gün geçirdiğine sevindim. Mükemmel hava bir fark yaratabilir. Ders 67. Geliştirilmiş mutluluk ve verimlilik. Anla, şimdi çok daha mutlu ve sakin hissediyorum ve şaşırtıcı bir şekilde verimliliğim de arttı. Bunu duymak harika. Bu olumlu değişiklikleri ne getirdi? Farkındalık uygulamaya ve molaları çalışma rutinime dahil etmeye başladım. Küçük ayarlamaların refahımız üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratabileceği şaşırtıcı. Gerçekten de. Ruh sağlığımıza dikkat etmek genel başarı için çok önemlidir. Ders 68. Çevrimiçi alışveriş keşfi. Anla, evet, çeşitli çevrimiçi mağazalara da göz atıyorum. Ne arıyorsun? Yeni bir çift koşu ayakkabısı bulmaya çalışıyorum. Zaman ayırın ve karar vermeden önce fiyatları ve yorumları karşılaştırın. Yapacağım. Parmaklarımızın ucunda bu kadar çok seçeneğe sahip olmak uygundur. Ders 69. Sürdürülebilirlikte tereddüt. Anla, bazı ülkelerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemekte hala tereddüt ettikleri ile ilgili. Evet, çevreye öncelik vermek ve daha yeşil bir gelecek için çalışmak önemlidir. Farkındalık yaratmaya ve olumlu değişimi teşvik etmeye devam etmeliyiz. Kesinlikle. Her küçük adım daha sürdürülebilir bir dünya için önemlidir. Ders 70. Ulaşılabilir hedeflerle takımları motive etmek. Anla, ulaşılabilir hedefler belirleyerek ekibinizi nasıl motive ediyorsunuz? Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı olmasını sağlıyorum. O akıllı bir yaklaşım. Odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur ve bir başarı hissi sağlar. Düzenli olarak iletişim kurmak ve ekibi hedeflerine ulaşmada desteklemek önemlidir. Bunu yaparak, motive olmuş ve başarılı bir ekip oluşturursunuz. Ders 71. Mini mutfakta rahat yatak. Anla, hiç mini mutfakta rahat bir yatağı olan konaklama yerlerinde kaldın mı? Evet, bu iyi bir nokta. Bir mini mutfağa sahip olmak, kendi yemeklerimizi hazırlamamızı sağlar. Bu kullanışlı ve dışarıda yemek yerken bize biraz para kazandırabilir. Kesinlikle. Seyahat ederken yemek seçimlerimiz üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanın harika bir yolu. Ders 72. Piyasadan renkli meyveler. Anla, ne zaman marketten satın alsam, her zaman bir demet renkli meyve alırım. Bu harika bir fikir. Renkli meyveler sadece görsel olarak çekici değil, aynı zamanda besleyicidir. Gerçekten de. Sağlıklı bir diyet için çeşitli vitamin ve mineraller sağlarlar. Farklı lezzetlerinin ve faydalarının tadını çıkarmak için bir dizi meyve eklemeyi unutmayalım. Ders 73. Pasaportunuzu unutmayın. Anla, gitmeden önce pasaportunu getirmeyi unutma. Tabii ki çantamda. Seyahate çıkmadan önce her zaman 2 kez kontrol ederim. Sorunsuz bir yolculuk için kimliğimizin hazır olması çok önemlidir. Kesinlikle. Gerekli tüm belgelere sahip olmak sorunsuz bir deneyim sağlar. Ders 74. Evde bahçeniz var mı? Anla, bu ilginç.
Evde bahçeniz var mı? Evet, biliyorum. Bitkilerime bakmaktan ve taze otlar ve sebzeler yetiştirmekten zevk alıyorum. Doğayla bağlantı kurmanın ve evde yetiştirilen ürünlere erişmenin harika bir yolu. Bahçede emeğimin meyvelerini görmek tatmin edici ve ödüllendirici. Ders 75, rahat bir oda ve kahvaltıda kalmak. Anla, konaklama söz konusu olduğunda, rahat bir oda ve kahvaltıda kalmayı mı tercih edersin? Evet, biliyorum. Daha samimi ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar. Uzun bir günün ardından dinlenmek için rahat ve misafirperver bir yere sahip olmak güzel. Kesinlikle. Seyahat deneyimimize sade bir dokunuş katıyor. Ders 76, güzel hedef. Anla, geçenlerde güzel bir yer ziyaret ettim. Muhteşem bir deneyimdi. Bunu duymak harika. Bu destinasyonu başkalarına tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Manzara nefes kesiciydi ve tadını çıkarabileceğiniz birçok aktivite vardı. Kesinlikle seyahat listeme ekleyeceğim. Tavsiye için teşekkür ederim. Ders 77, talebin fiyat esnekliği. Anla, talebin fiyat esnekliği kavramını hiç inceledin mi? Evet, ilginç bir konu. Talebin fiyat değişikliklerine duyarlılığını ölçer. Bu doğru. İşletmelerin tüketicilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki vereceğini anlamalarına yardımcı olur. Şirketlerin fiyatlandırma stratejileri belirlerken fiyat esnekliğini göz önünde bulundurmaları çok önemlidir. Ders 78, mülakat sorularını cevaplama. Anla, yaklaşan bir iş görüşmem var. Mülakat sorularını cevaplamak için herhangi bir tavsiye. Kesinlikle. Şirketi önceden iyice araştırdığınızdan emin olun. Bu harika bir nokta. İlginizi gösterir ve cevaplarınızı uyarlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, daha kendinden emin ve hazırlıklı hissetmek için ortak görüşme sorularını uygulayın. Ders 79, fiziksel görünümüm hakkında endişelenme. Anla, bazen fiziksel görünüşüm için endişeleniyorum. Hiç aynı şeyi hissediyor musun? Merhaba, John. Endişelerin olması doğaldır. Ancak kendini kabul etmeye odaklanmak önemlidir. Bu doğru. Zihinsel ve duygusal iyiliğimize öncelik vermek çok önemlidir. Kesinlikle. Unutmayın ki gerçek güzellik içeriden gelir. Ders 80, çatışmaları derhal ele alın. Anla, iletişim söz konusu olduğunda çatışmaları derhal nasıl ele alırsınız? İletişim anahtardır. Çatışmaları açık ve dürüst bir şekilde ele almaya inanıyorum. Bu önemli. Yanlış anlamaların artmasını önlemeye yardımcı olur. Kabul ettim. Sorunları derhal ele almaktan bahsetmişken, risk yönetimi yaklaşımımız ne olacak? Potansiyel riskleri tanımlamalı, etkilerini değerlendirmeli ve azaltma planları geliştirmeliyiz. Bu, risk yönetimine proaktif ve etkili bir yaklaşım gibi geliyor.